Şimdi burası geçen kış aktı. Üst kattaki komşular da gerekeni yaptılar. Düzelttirdiler ama kuruması gerekiyor ya. İşte artık anca kurudu. Gerçi sen yaptıysan problem yoktur. Yok. Taşır, gayet iyi. Taşır. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Çok şükür bizde her şey yolunda. Bugün beklenen büyük gün geldi. Banyomun dekorasyonunu birlikte yapacağız. Şimdi ben bundan aylar önce biliyorsunuz ki banyomun turunu sizinle paylaşmıştım. O videonun linkini bu videonun açıklama bölümüne bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Çünkü az sonra banyoda görecek olduğunuz her şey kendi projem. Ayrıca banyoyu ben baştan yıktırdım. Su borularına varana kadar tekrar yenilettim ve yaptırdım. Ayrıca fayanslarından tutun, işte duşakabindir, işte jacuzzidir, banyodaki mobilyalardır, hepsini ayrıntılı olarak bu videoda bulabileceksiniz. Bir de bir video daha paylaşmıştım. O da banyomun düzeniyle alakalı, işte banyomdaki o aynalı dolabımın içerisinde neler var, deterjanlarımı ya da şampuanlarımı nasıl depoluyorum, havlularımı nasıl yerleştiriyorum. Böyle bir videom daha vardı. Onu da linkliyorum bu videonun altına. Ve taze çekilmiş olan, yaklaşık olarak 5 ay önce başladığım alışverişlerimi tamamladıktan sonra yaptığım bir alışveriş videom vardı. Onu da bunun altına linkliyorum çünkü bunların hepsi böyle genel anlamda banyoyu ilgilendiren şeyler. Şimdi bütün banyomdaki eşyaları ben çıkardım, aksesuarları, ıvırı zıvırı ne varsa hepsini temizledim. Sildim, bir güzel tozlarını aldım. Yerleştirmesini birlikte yapacağız. Az sonra da göreceğiniz gibi benim banyom vintage ya da genel anlamda hani biraz böyle İskandinav tarza kaçıyor, soğuk ülkelerin dekorasyonu ben kendi evime getirdim. Ancak şöyle bir durum var. Bu da çok zorlu bir seçim oldu ki bütün aksesuarları şak diye bulup alamıyorsunuz. Her detay için inanın bana aylarca, yıllarca beklediğim oldu. Askılarımı da yaptırdım. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Askılarım Ikea'nın askıları. Hadi hep beraber girişelim bakalım işe.
Febrezeyi getiriyorum ama.
sizinle kısaca bu panomun hikayesini bir paylaşmak istiyorum. Beni önceden takip edenler, videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Ben Almanya'ya tatile gittiğimde bu panoyu ayıla bayıla NKD'den almıştım. Ancak o zaman alırken de biliyordum, çünkü bu durumlarda bu dekorasyona, benim dekorasyona çok ters olacaktı. Çünkü beyaz renkte ve yazılı görüyorsunuz. Burada çok güzel mesajlar var. O videomu da izlerseniz o mesajların Türkçesini ben söylemiştim. Şimdi benim de fayanslarım gördüğünüz gibi minik minik, kare kare. Ben o dönemde onu çok severek aldığımda bu yazının oraya uygun olmayacağını biliyordum. Ancak şöyle düşündüm. Ne yapıp edip ben bu panoyu alacağım. Bu renk kombinasyonunu da kazanabilmek için, biliyorsunuz ki Ikea'dan aldığım bu hasır Amerikan servisleri vardı. Onları altına koydum ve o panonun daha böyle detaylı bir şekilde öne çıkmasını sağladım. Yani artık o yazılar bu karelerin arasında kaybolmuyor efendim. Bunu anlatmak istedim. Ancak bu aşamaya gelene kadar ben oraya ahşap kestirmeyi düşündüm. Neler neler düşündüm. Sadece o bölümü siyaha boyamayı düşündüm. Ama bence bu en uygun fiyatlı ve en güzel fikir oldu. Evet arkadaşlar, umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Benim içim inanılmaz derecede rahatladı. Çünkü her şey yerini buldu. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Umarım size de bu pozitif enerjimi yansıtabilmişimdir. Evet, bu tarz dekorasyon videoları gelsin derseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, ki videolarımdan ilk siz haberdar olabilin. Ayrıca videolarıma like koymayı, biliyorsunuz yorumlar çok önemli. Hep diyorum ya, minicik bir kalp de olsa videomun altına bırakmayı, videolarımı bol bol paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone olun dedim mi bilmiyorum. Dememe gerek yok herhalde. Abone olur. Beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.